Herkese merhaba. Bu haftaki videomda sizlerle birlikte mutfak dolabı konusuna değineceğim. Mutfak dolabı, kuvars tezgahlar, mermerit tezgahlar ve diğer tezgah türleri, onun dışında dekoratif anlamda mutfakta neler yapılabileceği ve en sevdiğiniz bölüm olan tabii ki mutfak maliyeti konusuna da değineceğim. Mutfak özellikle benim gibi Amerikan mutfak tercih edenler için gerçekten evin içerisindeki belki de en önemli bölüm. Tabii sadece Amerikan mutfak tercih edenler için değil, aynı zamanda mutfakta çok fazla vakit geçirenler için de evin en önemli bölümü. Tabii ki evin dekorasyon anlamındaki aslında bütünlüğünü sağlayan bölümü de yine mutfak. Hazırsanız mutfak dolabı videomuza başlayalım. Mutfak bir dairenin en önemli bölümlerinden biridir. Benim gibi Amerikan mutfak tarzı daire sevenlerdenseniz ya da evin diğer bölümlerine nazaran mutfakta daha çok vakit geçirenlerdenseniz mutfak sizin için daha çok anlam ifade ediyor demektir. Hem sürekli görüş alanınızda olması, hem tarzınızı yansıtması, hem de dekorasyonun en önemli parçalarından biri olması sebebiyle mutfak dolabı, tezgah ve seramik bütünlüğü oldukça önemlidir. Mutfak dolaplarında doğal ahşap kullanımı güçlendirilmiş halleriyle bizlere 4 ayrı seçenek sunmakta. Lake, akrilik, high gloss ve membran. Gelin bu 4 dolap türünü inceleyip hangisinin mutfağınız için en uygun seçenek olduğuna karar verelim. Ancak başlamadan önce temelde bunların ayrı bir dolap malzemesi olmadığını belirtmek isterim. Membran, lake, high gloss ve akrilik esasında ham MDF malzemeye dayanıklı yüzeyler eklenmesiyle elde edilirler. Tabi bunların dışında da mutfak dolabı türleri olsa da en çok kullanılanlar bu dördü olduğu için bu videoda ben bunlara değineceğim. İlk konumuz lake dolap ve lake dolap yaptırmanın avantajlarıyla dezavantajlarına göz atalım. Lake dolaplar MDF yüzeyinin zımparalanıp lake boyayla boyanmasıyla elde edilirler. Parlak ve pürüzsüz bir yüzey elde etmenizi sağlayan lake boyayla boyanmış lake kapaklar uzun ömürlü ve dayanıklı olurlar. Özellikle de göze gerçekten iyi hitap ederler. Diğer 3 seçenek high gloss, akrilik ve membran kapaklar fabrikasyon malzemelerken lake tamamen doğaldır. Bunu da kullanıcılarına hissettirir. Doğal malzeme severler için lake kapaklar mutfak dolaplarında ilk tercih olmalıdır. Çünkü anlatacağım diğer kapak türlerinde PVC kaplamalar bulunmakta. Ancak lake tamamen MDF'nin zımparalanıp boyanmasıyla elde edilir. Lake dolapların avantajları şunlar: parlak ve süper pürüzsüz yüzeye sahip. Renk seçenekleri ve desen seçenekleri sınırsız, kaliteli ve doğal görünüme sahip, dayanıklı, prestijli. Özellikle de üst segment projelerde lake mutlaka tercih edilen seçenek oluyor. Yenilenebilir ve çok tercih edilen country veya rustik mutfaklar için de uygun bir malzemedir. Şimdi lake dolapların tabii bir takım dezavantajları da var. Bunları da hemen göz atalım. Yüksek maliyete sahip olması sebebiyle lake dolapların en büyük avantajı tabii ki maliyet konusu ve sürekli olarak güneş altında kalırlarsa, yani güneş ışığına maruz kalırlarsa renk solması yapabilirler. Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda lake dolaplara 10 üzerinden 10 puan veriyoruz. Gelelim akrilik dolaplara. Akrilik kapaklar ham MDF üzerine 1 milimlik PVC yüzeyin yerleştirilmesiyle elde ediliyorlar. Oldukça parlak yüzeye sahip olan akrilik kapaklar tasarımsal olarak güzel görünseler de membran kapaktaki gibi ya da lake kapaktaki gibi desen seçeneği yok. Çizilmeleri oldukça güç olan akrilik kapakların en büyük dezavantajı parmak izi gibi lekeleri belli etmeleri. Akrilik dolapların avantajları da var tabii ki. Parlak ve pürüzsüz yüzeye sahipler, güneş ışığına karşı dayanıklılar, çizilmeye karşı oldukça dayanıklılar. Lake dolaplara göre daha ekonomik olan akrilik dolaplar suya karşı da oldukça dayanıklı. Genel olarak high gloss ve membran kapağa göre daha dayanıklı bir malzeme olduğunu da söyleyebiliriz. Uzun ömürlüdür ve yıpranması da az olur. Akrilik dolapların dezavantajlarına bakacak olursak lekeler ve parmak izleri ne yazık ki belli olur. Membran dolaplara göre ve high gloss dolaplara göre daha pahalıdır. Renk ve desen çeşitliliği açısından da membran kapaklara göre kısıtlı seçeneğe sahiptirler. Akrilik dolaplara puanımızı da verelim. Puanımız 10 üzerinden 8. Gelelim high gloss dolaplara. Ham MDF'nin 0.30 milim PVC ile kaplanması ile elde edilen high gloss kapaklarda sadece ön yüz PVC ile kaplanır ve kenarlara bant çekilmesi gerekir. High gloss dolapların avantajları görsel olarak göze hitap ederler, pürüzsüz yüzeye sahiptirler. High gloss dolapların dezavantajlarına gelecek olursak kenar bandı ile kaplanmak zorundadır ve kenar bandından ötürü köşelerde nem çekme ve şişme problemleri olabilir. Dolayısıyla high gloss malzemelere puanımız 10 üzerinden 4. Gelelim son olarak membran dolaplara. Ham MDF malzemenin PVC ile kaplanmasıyla, preslenmesiyle elde edilen
membran kapaklar ekonomik olmasıyla ve dayanıklı olmasıyla ön plana çıkmakta. İstenilen renk ve desende üretilebilen membran kapaklar lekelere, suya ve ısıya karşı oldukça dayanıklı. Membran kapaklar için fiyat performans ürünü desek aslında abartmış olmayız. Membran dolapların avantajları şunlar: istenilen renkte ve desende üretilebilirler. Lekelere karşı oldukça dayanıklıdırlar ve suya karşı ve ısıya karşı da yine dayanıklıdırlar. Ekonomiktirler ve pürüzsüzdürler ama lake kapaklar kadar değil tabii ki. Kenar bandına gerek yoktur ve bütün halde kaplanırlar. Çok tercih edilen country ve rustik mutfaklar için de yine uygun bir malzemedirler. Membran dolapların dezavantajlarına gelecek olursak da PVC folyonun soyulması ihtimali var ve yenilenemez kapaklar. Membran kapaklara puanımız 10 üzerinden 7. Peki en kaliteli mutfak dolapları hangileri diye soracak olursak cevabımız ne olur? En kaliteli mutfak dolapları hangileri sorusuna herkes tabii ki farklı bir yanıt verecektir. Ancak genel görüş ve özellikle de mimar ve iç mimar arkadaşlarımızın genel görüşü en kaliteli mutfak dolaplarının lake mutfak dolapları olduğu yönünde. Parlak ve süper pürüzsüz yüzeye sahip olması, renk ve desen seçeneklerinin bulunması ve en önemlisi de doğallığı nedeniyle insanı içine çekmesi lake dolabı diğerlerine göre bir tık öne geçiren sebeplerden. Üstelik prestijli projelerde, villalarda, özel tasarımlarda da yine daima lake dolaplar tercih ediliyor. Bu nedenle en kaliteli mutfak dolabı sorusunun cevabı bana kalırsa da yine lake dolaplardır. Peki gelelim tezgah konusuna. Tezgah çeşitleri neler? Kuvars tezgahlar var, granit tezgahlar var, mermer, mermerit, yani pek çok alternatifimiz var. Peki doğru tezgahı nasıl seçeceğiz? Şimdi öncelikle doğal tezgahlar grubuna bir bakalım ve granit tezgahla başlayalım. Granit benzersiz sert bir doğal taştır. Bir benzerini bulmak mümkün değildir. Granit tezgahlar çizilmeye karşı ve ısıya karşı da oldukça dayanıklıdırlar. Granit gözenekli bir yapıya sahip olduğu için üzerine cila işlemi uygulanması gerekir. Sıkı durun. En önemli noktaya geliyoruz. Üzerine uygulanan cila işlemi zamanla etkisini yitirdiği için 2-3 yılda bir cilanın yenilenmesi gerekir. Ki bu da granit tezgahların en büyük dezavantajıdır. Cila işlemi 2-3 yılda bir yenilenmediğinde cila aşınır ve gözenekler su emmeye başlar ve bu da leke tutmasına neden olur. Cilanın aşınmasıyla birlikte tezgahta çatlamalar dahi görülebilir. Granit tezgahların bir diğer dezavantajı ise tasarım konusunda karşımıza çıkar. Granit görünüm itibariyle karışık bir doğal taş olduğu için mutfak dolabıyla ya da alın seramiğiyle her zaman uyum sağlamayabilir. Bu nedenle eğer granit tezgah kullanılacaksa öncelikle granit malzemenin seçilmesi, ardından alın seramiği ve mutfak dolabının seçilmesi gereklidir. Yani granite göre aslında diğer materyallerin oluşturulması gerekiyor. Diğer tasarımların yapılması gerekiyor. Çünkü diğer tasarımlara göre granit malzemeyi bulamayabilirsiniz. Ayrıca granitle ilgili de radyasyon yaydığı dedikodusu var. Bu benim uzmanlık alanım olmadığı için bu konuda gerçekten bir şey söylemek istemiyorum. Ama inanıyor muyum? Hayır, inanmıyorum ama evet, böyle bir dedikodu var. Bu arada granit tezgahların puanı benim açımdan 10 üzerinden 4. Gelelim mermer tezgahlara. Mermer tezgahlar estetik olarak göz oldukça hoş gelir. Mermer tezgah kullanıldığında mutfak dolabıyla ve alın seramiğiyle uyum yakalamak kolaydır. Mermer tezgahlarda granit tezgahlar kadar olmasa da ısıya ve kırılmaya karşı oldukça dayanıklıdırlar. Mermer tezgahlar boşluklu yapılarından ötürü leke tutarlar ve mermer tezgahların çok dikkatli kullanılmaları gerekir. Mermer tezgahların puanı 10 üzerinden 5. Gelelim kuvars tezgahlara. Kuvars tezgahlar kuvars ve reçine karışımından meydana gelirler. Kuvars tezgahların en büyük avantajı dayanıklılıkları. Kuvars tezgahlar çizilmeye, darbeye, kırılmaya karşı oldukça dayanıklıdırlar. Fabrikasyon üretimi olduklarından dolayı boşluksuz malzemelerdir. Leke tutmazlar ve su emmezler. Kuvars tezgahlarla ilgili tek dezavantaj fiyat olarak diğer tezgah çeşitlerinden pahalı olmaları. Şimdi bununla ilgili pek çok aslında marka var. Burada sadece birkaç markaya değineceğim. İlk olarak Chimstone kuvars tezgahlardan başlayalım. Chimstone'a puanımız 10 üzerinden 9. Merkezi İzmir olan firma kuvars tezgah kavramını Türkiye ile buluşturan firmadır. Onlarca farklı renk seçeneği barındıran Chimstone garantili bir malzeme, sektöründe öncülerinden. Eğilme dayanımı diğer tüm kuvars malzemelere göre yüksektir ve bu gerçekten oldukça iyi bir durum. Ancak su emme oranı diğer malzemelerden olan Silestone'dan ve Belenco'dan yüksek. Bu da tabii dezavantaj. Bu nedenle zaten 1 puan kırdım. Chimstone'un eğilme dayanımı 40 ile 70 megapascal arasındaymış. Su emmesi de maksimum %0.1'miş. Gelelim Grado tezgahlara. Grado tezgah biraz daha fiyat performans ürünü gibi. Benim de yeni keşfettiğim bir ürün. Yani 2-3 yıldır projelerimde kullanıyorum ve karşıma çıkıyor. Kuvars tezgah grubunun belki de en ekonomik markalarından biri. Dediğim gibi fiyat performans ürünü. Eğilme dayanımı Silestone'dan ve Belenco'dan yüksek olan ürünün tek dezavantajı su emme oranı. Çünkü eğilme dayanımı 40 ile 58 megapascal arasında olsa da su emmesi %1.1. Yani hatırlayacağınız gibi Chimstone'da %0.1'lik bir orandan bahsediyorduk. Burada oldukça yüksek. Bu nedenle buradan 3 puan kırdım ve Grado tezgahların puanı 10 üzerinden 7. Gelelim Silestone'a.
Quartz tezgah serisinin en üst segmenti olan Silestone kalitesini inanılmaz derecede düşük su emme oranıyla ispatlıyor. Bu ürünün bir başka özelliği de garanti süresinin 25 yıl olması ve bu gerçekten çok uzun bir süre. Eğilme dayanımı 25 ile 40 megapascal arasında olan ürünün su emme oranı maksimum %0.05. Bu nedenle de Silestone'a puanımız 10 üzerinden 10. Ancak Silestone'un fiyatı da diğerlerine göre pahalı. Gelelim Belenko tezgahlara. Silestone'un bana kalırsa bir alt segmenti olan Belenko benim de inşaatlarımda çok sık kullandığım bir tezgah. Eğilme dayanımı Chimstone'un gerisinde kalsa da su emme oranında neredeyse Silestone'a kafa tutuyor. Ve Belenko'yu tercih etme sebeplerinden biri de bu. Silestone'a nazaran tercih sebeplerinden biri de bu ürünün yerli olması. Tıpkı Chimstone veya Grado gibi. Üstelik Belenko 15 yıl garantili. Eğilme dayanımı 35 megapascal olan ürünün su emme oranı maksimum %0.07. Gelelim Quante Quartz tezgahlara. Quante Quartz tezgahlarla ilgili yeterince teknik detay bulamadığım için ne yazık ki bu ürünün verilerini paylaşamıyorum. Ancak adını duyduğum ve teknik verilerinin Belenko'ya yakın olduğu konuşulan bir ürün. Yine de hiçbir şantiyemde kullanmadığım için ve yeterli teknik detaylara ulaşamadığım için bu tezgahla ilgili yeterince bilgi veremiyorum. Tabii bir de mermerit tezgahlar özellikle ekonomik projelerde çok sık kullanılıyor. Bunlarla ilgili özellikle dayanıklılık ve aşınma konularında sıkıntılar çok sık rastladığım için bu mermerit tezgahı eğer çok atıl bir proje değilse önermiyorum. Dolayısıyla bu bölümü de hızlı geçeceğim. Yavaş yavaş mutfak dolabının maliyetine doğru gelelim. Şimdi bu konuda öncelikle inşaat mühendisi Yasin Yiğit'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mükemmel bir çalışmayla herkesin kendi evine alacağı mutfak dolabı ile ilgili maliyeti hesaplama konusunda hesaplayabilmesi için yani maliyeti hesaplayabilmesi için çok basit, çok anlaşılır bir görsel hazırladı. Ve bu görseli de aşağıya linkini bırakacağım şekilde emiranaydın.com.tr adresinden görebilirsiniz ve çok basit bir şekilde mutfak dolabını yani mesela evinize bir mutfak dolabı yaptıracaksınız ama işte X mutfakçı geliyor ya da X marangoz geliyor ya da X firma geliyor işte şu kadar metrekare diyor. Bir başkası geliyor şu kadar metrekare diyor. Çünkü hepsinin hesap yöntemi ve hepsinin şeyi farklı. Tabii anahtar teslim teklif verenler var. Onlarda zaten çok sıkıntı olmaz ama kimisi biraz yanıltabiliyor aslında müşteriyi ve bunu da çok sık rastlıyoruz. Ve Yasin Bey'in bu hazırladığı görsele göre basit yoldan mutfak dolabı yaptırma maliyetini hesaplamak mümkün. Bunun için de ilk olarak mutfak dolabında kullanılacak kapak alanını hesaplamamız gerekiyor. Mesela buzdolabı için ya da bulaşık makinesi için ya da davlumbaz için bırakılacak boşlukları göz önünde bulundurduktan sonra kullanılacak kapak alanını hesaplıyoruz. Kapak alanını hesapladıktan sonra 1 metrekare örnek veriyorum membran kapak. Membran kapak fiyatını öğrenmemiz gerekecek. Yani bunu gerçekten de dışarıdan öğreneceğiz tabii ki. Web sitesindeki görselde yazılı fiyatlar tabii ki artık güncel değil bu arada. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama yaklaşık olarak her 1 metrekare kapak için 4 kat sunta harcandığı tespit edilmiş Yasin Bey'in analizine göre. Yani dolabın içindeki malzemeden bahsediyoruz burada. Buna ilaveten tabii ki menteşe, ray, kulp gibi aksesuarları da yine eklemek gerekiyor. Vida, tutkal, PVC kaplama gibi tüm malzeme fiyatlarını da ekledikten sonra toplam malzeme fiyatının %50'si kadar da işçilik yazmamız makul. Tabii ki şu anda fiyatlar çok değişken olduğu için şu anda %50 değil %100, %200 yazan da var. Ama bunun makul fiyatı yani enflasyon olmadığı dönem için söylüyorum %50 idi. Dolayısıyla biz de pazarlığımızı buna göre yapıyoruz. Yani %50'nin aşağısına düşmemek gerekiyor. %50'si kadar işçilik yazmak aslında makul. Bu benim anlaşma oranım. Belki sizin atölyeniz ya da çalıştığınız kişi daha yüksek bir kâr marjıyla da çalışıyor olabilir. Yani ona da belki %50'yi diretemezsiniz. Böylece 1 metrekare mutfak için maliyetinizi bulabiliyorsunuz. Peki gelelim bizim projemize. Şu anda yani eğer toplu bir şekilde günümüz maliyetinden bahsediyorum. Toplu bir şekilde bir toplu konut projesi tarzında bir projeniz yoksa yani perakende eğer alışveriş yapıyorsanız böyle bir mutfak şu anda 60 bin lira ve buna herhangi bir şey dahil değil. Yani sadece mutfak dolabı dahil. Tabii bunun menteşesi, rayı, kulbu vesaire de mutfak dolabı ile alakalı şeyler dahil. Ancak bunun işte atıyorum burada mesela kuvars tezgahı var. Kuvars tezgahı dahil değil, alın seramikleri dahil değil. Yani sadece tabii ki ankastreleri de dahil değil. Sadece mutfak bölümü şu anda 60 bin lira. Tabii çalıştığınız firmaya göre, markaya göre ya da işte kişilik standartına göre bu fiyat yukarı doğru da çıkabilir, aşağı doğru da inebilir. Böyle bir mutfak için, lake mutfak için fiyat alacak olursanız şu anda 60 bin lira hatta bence ekonomik bir fiyat bile. Çünkü fiyatlar her geçen gün artmaya başlıyor. Bu ortalama 5-6 metrelik bir dolap için bu arada bu fiyatlar. Ancak tabii ki lake dolap dışında farklı bir dolap türü yaptırmak istiyorsanız yani az önce de bahsettiğim gibi lake buradaki en pahalı seçenek. Tabii ki daha ekonomik modellere giderseniz fiyatlar da ona göre değişkenlik gösterecektir. Yani daha ucuza mal etmeniz de mümkün. Ancak şu anda prestijli bir projede, prestijli bir mutfak yaptırmak isterseniz yaklaşık olarak 60 bin lirayı sadece mutfak dolabına harcamanız gerekiyor. Bunun dışında da
Yaklaşık olarak söylüyorum yine 3.000 lira, KDV hariç 3.000 lira bandında da mutfak tezgahını düşünebilirsiniz metresine. Yani atıyorum 5 metre mutfak tezgahınız varsa bir 15.000 artı KDV tarzında da yine kuvars tezgahı düşünebilirsiniz. Tabi burada kuvars tezgah olarak yine neyi kullandığınıza da bağlı. Yani markasına göre de yine fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Tabi ucuzluğun sonu yok ama pahalılığın da sonu yok. Daha ucuza mal etmek mümkün ama tabii daha pahalıya mal etmek de mümkün. Özellikle villa tarzı özel konut projelerde yani bu bahsettiğim rakamlar çok komik bile kalabilir. Çünkü orada ada mutfaklar, işte ne bileyim daha özel tasarımlar, çok lüks malzemeler derken fiyatlar çok yukarı doğru da gidebilir. Ancak bu bahsettiğim toplu konut bir projede, yani toplu konut derken yaklaşık 15-20 dairelik bir projede aldığım fiyatlar bu şekilde. Bu haftaki videomla sizlerle birlikte mutfak dolabı konusunu detaylıca ele aldık. Haftaya bu serinin belki de son videosunu çekeceğiz ve iskan alma konusuyla birlikte bir binanın yapım aşamaları serisini sona erdirmiş olacağız. Tabi zaman zaman ilave ve ara videolarım olabilir ama serinin iskeletini aslında, yani ana bölümlerini tamamlamış olacağız. Dolayısıyla benim için de oldukça heyecanlı bir bölüm olacak. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.